Herkese merhabalar. Biliyorsunuz Apple her sene Apple telefonlara büyük bir güncelleme getiriyor arkadaşlar ve iOS 17 güncellemesi de uzun zamandır bekleniyordu ve bugün iOS 17 güncellemesini yapacağız ve yeni özellikler neler bunlara birlikte bakacağız. Siz de eğer güncellemenizi yapmadıysanız bu video ile birlikte hemen yapın derim. O zaman hiç bekletmeden sizleri hemen güncellememizi yapalım, videoya geçelim. Evet arkadaşlar, telefonumuzda biliyorsunuz güncelleme yapmayı zaten. Ayarlara girdikten sonra genelde yazılım güncellemesi kısmına girip şu an telefonlarınıza güncelleme gelmiş mi diye bir kontrol edebilirsiniz. Güncelleme kısmına girdikten sonra altta gördüğünüz gibi iOS 17 sürümüne yükselt diye bir seçenek çıkıyor zaten. 3.15 GB'lık bir güncelleme arkadaşlar. Bunu indir ve yükle dedikten sonra telefonunuz önce tabii ki burada hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekiyor. Bunu da kabul ettikten sonra güncellemeyi indirmeye başlıyor. İndirdikten sonra telefonunuz zaten otomatik olarak güncellemeyi yapacak. Telefonun güncellemesini başlattık. Güncellemeyi yapsın. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, yazılım güncellemesi tamamlandı. Şimdi sürdür diyoruz. Tabii ki burada Face ID ayarlamamızı istiyor. Daha sonra ayarla diyorum, buraya geçiyorum. Parola seçeneklerine parola kullanma dedim. Kullanma. Buraya geçtik arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor. Bunu da paylaşma diyorum şimdilik. iPhone'a hoş geldiniz diye karşıladı bize. Şimdi arkadaşlar, telefonumuz güncellendi. Yeni iOS 17 sürümümüz telefonumuza yüklendi. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar kişi kartı özelliği. Yani güncelledikten sonra zaten aramalara ya da rehberinize girdiğinizde bu karşınıza otomatik çıkacak yeni bir özellik olduğu için sürdür diyoruz arkadaşlar. Bu arada Rümeysa'nın telefonunu güncelledik bugün. O yüzden Rümeysa'nın kişi kartını da güncellemiş olacağız. Buraya yazıyorsunuz adınızı, soyadınızı. Yani siz birini aradığınız zaman iPhone kullanan başka bir kişiye burada ayarladığınız kişi kartınız o kişinin telefonunda aslında gözükecek. Buradan kamera kısmını tıklayıp yeni bir fotoğraf çekebilirsiniz ya da fotoğraflardan yeni bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Biz bence Memoji koyalım bugün ya da monogram da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım, Memoji ayarlayalım. Rümeysa'nın kendi Memojisini koyalım. Sen ayarlamadın mı Memoji kendine? Kendine Memoji ayarlamamışsın Rümeysa sen. Hiç ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Şöyle yapalım. Diyelim ki Memoji koymak istiyorsunuz. Burada tabii ki Apple telefonunuzda kendi Memojiniz varsa onu koyabilirsiniz. Biz şimdilik buradan Rümeysa'yı tavşan yapalım bence. Bunu yaptık. Arka plan rengini de seçebiliyorsunuz buradan. Yani siz Apple kullanan birini aradığınızda aslında buradaki oluşturduğunuz kişi kartı o kişinin telefonunda gözükecek aradığınız zaman. Buradan adınızı da istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani karşıdaki kişiye görünmesini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yazının rengini vesaire değiştiriyorsunuz. Ben şimdilik bu şekilde ayarlıyorum. Siz de kendinize göre bunu ayarlarsınız. Bence çok güzel bir özellik. Mesela ben bunu şimdilik böyle ayarladım. Sen bunu kendine göre ayarlarsın. Bitti diyoruz arkadaşlar. Yani siz artık Apple kullanan birini aradığınızda karşıdaki kişinin telefonunda bu ekran gözükecek. Kişi kartı olayı bu. Yeni bir özelliği göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi fotoğraflara da yenilikler geldi arkadaşlar. Şimdi Rümeysa'nın galerisinden şöyle bir fotoğrafını açtım. Öncesinde mesela bu kısmını kullanmanız gerekiyor ya. Bunu ne yapmanız gerekiyordu? Ya bunu böyle yakınlaştırdınız, ekran görüntüsü alırdınız ya da buradan fotoğraftan düzenleme kısmına girip buradan kırp diyerek fotoğrafın istediğiniz kısmı böyle kırpabiliyordunuz yani. Ama artık yeni gelen özellikle hiç böyle düzenleme kısmına girmeden ya da ekran görüntüsü almadan arkadaşlar bunu istediğiniz kısma, mesela şu şekilde bu kısmı kullanacaksınız diyelim. Direkt bunu bu şekilde zoom yaptıktan sonra yukarıda mesela şu kısmı alacağız. Kırp seçeneği çıkıyor. Kırp dedikten sonra otomatik olarak bunu zaten artık direkt kırpıyor ve bitti dedikten sonra zaten bunu kaydediyor. Yeni özelliklerden bir tanesi de buydu arkadaşlar. iOS 17 ile yeni gelen özelliklerden bir tanesi de Name Drop özelliği. Name Drop nedir arkadaşlar? Örnek veriyorum, bir festivalde, bir konserde, bir partide, bir yerde yeni biriyle tanıştınız ve birbirinizle telefon numaranızı paylaşmanız gerekiyor. iOS 17 ile yeni gelen özellik sayesinde kişi kartınızı, telefon numaranızı çok kolay şekilde karşı tarafa direkt gönderebiliyorsunuz. Yani bir festivalde ya da bir konserde yüksek sesli olduğunuz bir yerde ya da sesli bir şekilde telefon numaranızı paylaşmak yerine iki telefonu
şu şekilde baş kısımlarını birbirine değdirdiğiniz anda telefonlarınız birbirine name drop sayesinde kişi kartlarını ve telefon numaralarını paylaşıp otomatik olarak rehberinize kaydediyor. Yani şöyle, şu anda 2 tane Apple telefon olmadığı için şu an bu özelliği size tam olarak gösteremeyeceğim ama Apple'ın lansman yayınında göstermiş olduğu o animasyonu size buraya eklemiş olurum. Dediğim gibi 2 tane telefonu başlarında bu şekilde tokuşturduğunuzda kişi kartınızı, telefon numaranızı birbirinizle paylaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliği açmak için, yani bunu aktif etmek için şöyle yapıyoruz. Ayarlara girdikten sonra arama kısmına AirDrop yazarsanız, AirDrop ayarlarına girdikten sonra arkadaşlar aygıtları bir araya getirerek diye bir seçenek var arkadaşlar. Eğer bunu aktif ederseniz bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu özellik aktif olduğunda da artık fotoğraflarınızı da aynı şekilde karşıdaki kişiye gönderebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlarınızla fotoğraf çekildiniz ve buradan fotoğrafları seçerek AirDrop'la gönderme özelliğini kullanmak yerine artık karşıdaki Apple kullanıcısıyla telefonları birbirine tokuşturarak aynı şekilde fotoğrafları da paylaşabiliyorsunuz. Name Drop özelliğinden de bahsettik. Şimdi diğer yeni özellik ise çevrim dışı haritalar özelliği. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Harita uygulamamıza girdikten sonra şuradaki profil resmi kısmına tıkladıktan sonra buradan çevrim dışı haritalar indir diye bir seçenek var arkadaşlar. Yeni harita indir dedikten sonra buraya bir konum yazabiliyorsunuz. Örnek veriyorum size. Mesela İstanbul'dayız şu anda. Buraya yazalım İstanbul. Şu anda mesela İstanbul'da isterseniz direkt komple İstanbul'u kapsayan alanı telefonunuza indirebiliyorsunuz. Yani bunu indirdiğiniz zaman artık herhangi bir internete ihtiyaç duymadan navigasyonunuzu, haritanızı kullanabiliyorsunuz. Buradan herhangi bir bölge seçebiliyorsunuz. Ya da şu şekilde burayı ne kadar büyütürseniz o kadarlık alanı aslında siz telefonunuza indirmiş oluyorsunuz. Yani bunu büyük ihtimal bu kadarına izin veriyor. Tamamen aslında bir şehri kapsayacak kadar kısmına izin veriyor arkadaşlar. Tabii ki bu şehir odaklı aslında getirdikleri bir özellik olduğu için bunu şöyle yapabilirsiniz. İstanbul'a geldiniz ve İstanbul'da navigasyon kullanırken telefonunuzdan internetin izi yemesini istemiyorsanız mesela İstanbul'u komple telefonunuzda indirip internete ihtiyaç duymadan İstanbul'da navigasyon özelliğini kullanmış olursunuz. Mesela İstanbul'u komple seçtiğimizde arkadaşlar 942 MB'lık bir telefonunuzda hafıza kaplamış olacak. Arkadaşlar yani şöyle, bu özellik tabii ki bence çok güzel. Yani iOS 17 ile gelmiş en güzel özelliklerden bir tanesi de bence bu. Şöyle söyleyeyim sizlere, yeni bir ülkeye gittiniz ve havalimanına iner inmez o anda internete ihtiyacınız var. Neden? Çünkü kalacağınız yere ya da kalacağınız otele o an gitmeniz için navigasyon kullanmanız gerekecek sizin. O an belki yeni bir ülkede olduğunuz için internet bulamayabilirsiniz. Ama siz ne yapacaksınız? O ülkeye gitmeden önce o ülkenin, yani o kalacağınız ülkedeki şehrin haritasını önceden telefonunuza indirirseniz oraya gittiğinizde internet ihtiyacı duymadan navigasyonu kullanıp çok rahatlıkla gidebileceksiniz. iOS 17 ile gelen özelliklerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Günlük yaşantınızda çok fazla navigasyon kullanıyorsanız bulunduğunuz şehirde bence güzel bir özellik. Sürekli internetinizi bence internet paketinizden de yemesini engelleyebilirsiniz özellik sayesinde. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi de bu. Şimdi geçelim yeni özelliğe. Bekleme modu özelliği geldi artık iOS 17 ile telefonlarımıza. Bekleme modu özelliği de şu arkadaşlar. Tabii ki öncelikle buraya bekleme modu yazalım. Arkadaşlar bekleme modu özelliğini buradan aktif edebiliyorsunuz. Bekleme modu özelliği ise şu: yatarken telefonunuzu şu şekilde telefonunuzu şarjda bıraktığınız zaman bekleme modu ekranı çıkacak arkadaşlar. Bunu tabii ki ayarlamanız gerekecek. Sürdür dedikten sonra mesela buraya bir saat ve takvim bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama telefonunuz tabii ki şarjda olması gerekecek. İsterseniz örnek veriyorum, borsa takibi yapıyorsanız telefonunuzu takvim ve borsa şeklinde bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Tabii ki şunu da değiştirebiliyorsunuz şuradan. Hava durumunu ekleyebiliyorsunuz. Takvim ekleyebiliyorsunuz. Buraya aynı zamanda fotoğraflar da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani masanızda aslında bir çalar saatte, akıllı bir çalar saatte olabilecek özellikleri Apple yeni iOS 17 ile aslında getirmiş arkadaşlar. Borsa takip ediyorsanız mesela böyle bir ekran bırakabilirsiniz. Arada uyanıp zengin oldum mu acaba diye bakabilirsiniz mesela borsa özelliğini koyup. Yeni özellik bu. Aslında yani telefonunuzu çalar saate çevirmek istiyorsanız iOS
17 ile gelen özelliklerden bir tanesi de bekleme modu özelliği arkadaşlar. iOS 17 ile yeni gelen özellikleri sizlere anlatmaya çalıştım. Bugün birlikte telefonumuzu güncelledik. iOS 17'ye güncelledik telefonumuzu ve yeni gelen özelliklere birlikte baktık. Bence çok da yerinde, güzel, işe yarar özellikler getirmiş Apple. Siz de mutlaka telefonunuzu güncelleyin. Tabii ki güncellemek isterseniz o size bağlı. Ama yeni özellikler, kullanılabilir özellikler gelmiş yeni güncellemeyle birlikte. Bugün sizlere iOS 17 güncellemesini anlatmaya, yeni özelliklerinden bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeye ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dedik ve bitirdik.